Değerli arkadaşlar, bize ara ara sorular geliyor. Ben de bu soruları bu kanaldan yine sizlerle cevaplamaya çalışıyorum. Yine en çok sorulan sorulardan biri koloni tanımı ile ilgili. Değerli arkadaşlar, koloni 3 çeşit arıdan oluşmakta. Bunlardan biri bildiğiniz üzere ana arı, diğeri erkek arı ve bir diğeri de işçi arı. Ana arılar 16 günde çıkar. Erkek arılar 24, işçi arılar da 21 günde kuluçkadan çıkar. Değerli arkadaşlar, bir kolonide birden fazla görev taksimi yapılır. Yani bütün arılar bal getirmez. İçeride bir grup arı vardır. Bunlar ana arının haremidir. Ana arı susadığı zaman bir şekilde kendileri anlaşır ve su ister. Ve haremi de dışarıdan su getirilmesini ister. Dışarıdan su getirilir. Önce haremindeki işçi arılar tadar. Bunu steril hale getirir. Daha sonra ana arıya ikram eder. Ve ana arı arı sütüyle beslenir. Bir diğer kolonide biliyorsunuz koloninin kovan içi sıcaklığı 34.5'tir. Bu sıcaklık fazla ise klimacılar kovanın önüne geçer, serinletir. Eğer az ise kanat çırpımı ile bu ısıyı artırırlar. Yine bir grup arı vardır ki bunlar ebedir. Yavrularla ilgilenir değerli arkadaşlar. Yavruların bakımı, yavruların çıkımı, bazen pupadan çıkamayan yavrulara yardım ederler. Ebe diyebiliriz bunlar için. Bir diğer arılar ise değerli arkadaşlar, kovan içerisindeki temizlik görevlileridir. Bunlar da temizlikten sorumludur. Varsa söküp atabileceği kirli bir şey, bunları dışarı atarlar. Atamaz iseler, büyükse propolisle kaplarlar. Yine bir grup arı vardır. Bunlar da yine inşaatçıdır. Petek örerler. Mum salgılarlar. Yavru arıların temel özelliği. Ve el ele tutuşup binde bir hata ile altıgenleri örerler. İsteğe bağlı. Bazen erkek arı gözü, bazense yine işçi arı gözü olarak örerler. Mesela bunlar işçi arı gözleri, bakın arkadaşlar. Yine buralarda büyük büyük görüyorsunuz. Bunlar da erkek arı gözleridir. Çünkü buradan tel geçmiş. Tel geçtiği için de oraları büyük yapmış. Biliyorsunuz ana arı istediği zaman erkek, yani dölsüz, istediği zaman da işçi arı, yani döllü yumurtlayabilme kabiliyetine sahip. Arkadaşlar, ta ki 2000'li yılların başlarında işçi arıların da bir dişi arı olduğu kabullenmişti bilim dünyası. Birinci sorumuz, işçi arılar nedir? Kovan taksimi nedir? Bunların görev dağılımı nedir diye. Yine bir grup arı vardır kovanın içerisinde. Bunlar istifçidir. Yani tarlacı arıcılar, bal getiren arılar içeri girer, hemen diğer arkadaşının ağzına kusar, balı bırakır, nektarı bırakır. Onlar tekrar göreve gider. Diğerleri ise hemen peteklere istifaya gider. Aynı şekilde polenciler vardır. Alırlar, kafalarıyla bastırarak içeride fermante olmalarını sağlarlar. Ve bir grup arı vardır. Evet, diyeceksiniz ki hadi canım bu kadar çok mu? Evet, hepsinin harika bir görev taksimi var. 4-4,5 bazen 5'er saatlik mesafelerle bu değişkenlik göstermiş. Kovan önünde 10-15 nöbetçi arı bulunur. Hemen arkasında ise kamikaze dediğimiz, kendi devleti için, kendi kovanı için, kendi düzeni için kendini feda edecek, kendini ölüme hazırlamış olan arılar bulunur. Ön taraftaki arılar tehdit olduğunu söyledikleri zaman onlar hemen harekete geçerler ve kendilerini feda ederler. Böyle güzel, böyle harika bir koloni düzeni var değerli arkadaşlar. Yine benim en çok sevdiğim bir arı sistemindeki bir arı organizasyonu var. O da sabahın erken saatinde 10-15 bazen 20 arı, keşifçi arı deriz bunlara. Sabah erken saatlerde uçuşlarını yaparlar. 5 kilometrelik alanı tararlar. Nerede ne kadar nektar var? Kovana geri dönerler ve tarif ederler. Derler ki arı dansıyla, şurada şu kadarlık nektar var ve tattırır. Oraya şu kadar kişi gitsin. Güneşin dönüşünü de hesap et. Atıyorum 27. meridyen doğrultusunda ilerle. Karşına bir ağaç çıkacak. Ufak tepeye geç. Beyaz evin üstünden atla. Şöyle böyle.
abarttığımı düşüneceksiniz ama asla abartmıyorum. Tam böyle bir düzenle, böyle harika bir sistemle kovanı ve çiçek florasını tarif ederler. Bu arada güneşin dönüşünü de hesap ederler değerli arkadaşlar. Aynı şekilde dönüş yolunda o kadar net bilirler. Evet, sorularımızdan biri kovan içindeki tanıtımdı. Bir de şu vardı, arıların ömrü ne kadar diye. Arkadaşlar, arıların ömrü kovan içerisinde bu saydığım 21 gün görevi tamamladıktan sonra acemilikten çıkıyorlar ve kovan önünde kovanına bakarak 1-1,5 metre mesafede kendi kovanına bakarak dalgalanma uçuşu yaparlar. Biz buna yavru uçuşu diyoruz. Yani ilk uçuş antrenmanını yaparlar. İşte burada artık usta arı olmuşlardır. Ve ertesi günden itibaren bu arılarda tarlacı arı olmaya hak kazanmıştır. Tarlacı arılar bal getirir ve nektar getirir. Ve bunların da ömrü 20 ila 25 gündür. Aslında net bir ömür yoktur. Kışın daha az çalıştıkları için arkadaşlar çok ömürleri uzun oluyor. Yazın ise bunlar çok aktif oldukları için ömürleri az oluyor. Arıların ortalama 400 ila 500 kilometre yol yaptığı söylenir değerli arkadaşlar. Yani bir araba gibi düşünebiliriz. Bir arabanın motoru gibi düşünebiliriz. Arabayı almışız, hiç kullanmamışız. Arabada hiçbir sorun yok. Ama arılar ne kadar kilometre yaparsa o kadar çabuk ölürler. Yani ömüre bağlamıyoruz. Onların total bir motor ömrü var. Onu tamamladıklarında ölüyorlar. İşte bu yüzden diyoruz. Arılığımızda nektar olması gereken yer yakında olsun. Su yakında olsun. Amacımız bizim onların işlerini kolaylaştırmak. Evet, sorularıma bakıyorum. Evet, sorularımızdan biri şuydu. Bir petek gözünde kaç adet göz vardır diye. Arkadaşlar, ortalama bu yüzünde 3500, bu yüzünde de 3500. Yani aşağı yukarı 7000, 3500'den 7000 göz bulunmakta. Biliyorsunuz ana arı 1500 ila 2000 arası yumurta atabiliyor. Bazen diyorlar ki madem ki o kadar çok yumurta atıyor, bizim kovanımız hala 2 çıta. Ana arı her zaman kovanın içerisindeki işçi arı nüfusu kadar yumurta atar. Ana arı yumurtayı attı, onları sarması lazım, kuluçka etmesi lazım, gelen işçi arı lazım. Yoksa ana arı o kadar yumurtlamıyor. Hatta bazen hırsını alamayıp bir göze 3-4 yumurta atıyor. Bazı arıcılar ise bunu çoğu zaman anayı kontrol etmeden bir gözde 3-4 yumurta gördükleri zaman da ananın sahteye gittiğini düşünüyor. Evet, bakalım başka neler sorular var. Ben burada bakmaya çalışıyorum notlarıma. Arkadaşlar, bir de şu var. Ana arımız çıktığı zaman hiçbir zaman çaylak anayı boyamayalım. Çaylak ana derken nasıl bir ana? Yani döllenmemiş anayı boyamayalım. Boyamak anayı bulmakta çok büyük kolaylık sağlıyor. Evet, ama maalesef kesebiliyorlar, öldürebiliyorlar. Ana arı döllendiği zaman boyayacaksanız boyayın. Evet, bize sorulan sorulardan birkaçıydı. Hızlı bir şekilde cevaplamak istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.